Doğruyu söylemek gerekirse güne böyle başlamak istememiştim. Nasıl başım sızlıyor mu? Acıyor mu? Yani o acısı geçti. Süreyim mi bir daha Fatiko? Yok ya, sağ ol, gerek yok. Birazdan bir daha yaparız bir şey. Tamam, İyi kurumuş şeyim. Evet. Demin yaşlı. kuruyor. Ama her tarafım parçaladı. Sabah herhalde böyle 9.30 falan biz kahvaltımızı yapmıştık. Burada Pakize duruyordu, bizim kedilerden biri. Birden böyle fırlayıp arka tarafa gitti. Ben de içerideki pencereden nereye gittiğine bakayım dedim. Bizim Kara da oradaydı bu arada. Bir böyle su sesi gibi bir şey geliyor. Hani bir boru patlar da böyle sss diye böyle bir su sesi gelir ya, onun gibi bir ses. Fakat o kadar fokus oldular ki oraya. Hatta arada böyle Kara zıplıyor, geri çekiliyor falan. Ya çekirge buldular falan filan diye düşündüm. İşte bu otların içinde diyemiyorum hayvanı. Oo, gördüm şimdi. Oldukça büyük. Otun içinde göremiyorum ama oldukça büyük bir yılan var. Ve bizim kediler de başında. Az evvel böyle yanlarına gittim ama şimdi Kara operasyona girdi. Tamam. Sanıyorum bir engerek. Kara zaman zaman böyle kenara çekiliyor, bir dinleniyor falan filan. Ama hayvanı hep sıkıştırdılar. Tayfun abi aradım. Yılanın benzer bir görüntüsünü, çünkü desenine falan baktım. Acaba zehirli mi değil mi? Ben de yılanları çok tanımıyorum açıkçası. Tayfun abi attım önce. Tayfun abi dedi ki ya onun orada olmaması lazım. Normalde çünkü bu köyde yılanları öldürmezler. Yani yılanlar fareleri, çekirgeleri, örümcekleri falan temizler. Dolayısıyla bir besin zinciri var ve dokunmazlar, ama bu bir engerekti ve engerek hakikaten hiçbirimizin evinin yakında görmek istemeyeceği bir hayvan. Çok zehirli. Yani yapabiliyorsan öldür dedi. Ben de işte çizmeleri çektim. O beni uyardı çünkü, çizmelerini giy, otların içinde olabilir falan filan diye. Eline de bir kürek al, bir şey al ve öldür dedi. Ben de onu yaptım. Yılanı öldürdüm öldürmesine, ama ki o da çok kolay değil. Hani her şekilde aslında hayvan sürekli hareket ediyor. Hiç bir canlının canını almak istemiyorsun ama o kadar zehirli bir hayvan ki. Neyse, bu işi hallettim. Yani böyle kalp atışlarım 120'lere 140'lara falan vurmuştur. Yani o kadar heyecanlandım. Sonra gelip burada bununla ilgili bir şeyler yazayım istedim. Şey yapayım falan. Derken şunu fark ettim. Bizim Pakize buraya geldi ama yüzü nasıl şiş ve hemen şuradan böyle küçük küçük şeffaf bir kan damlıyor. O zaman hemen anladım ki yılan Pakize'yi ısırmış. Veterinere götürmek gerekiyordu. Levent'i aradım zaten. Levent hemen getirdi. En azından kortizona başlayalım. Bir görelim falan diye. Fakat onu yakalamak ne mümkün. Hani aşağıda yakaladım ama her tarafım parçaladı bu arada. Ve kutuya sokarken kaçıverdi. Şu sitede 3 tur arıyorum. Hani belki paniğe kapıldı. Sakinleşirse gelir, bilmiyorum hani ne yaşadığını. Ama umarım kötü bir şey olmaz. Yani Kara geldi. Kara'nın durumu güzel. Yani onda bir şey yok. O saçma sapan hareketler yapmaya devam ediyor. Tam kedi gibi. Ama Pakize'den haber yok. Bu bahar bahçeyle pek ilgilenemedim. Yani işte başım dönüyordu, dengem kayboluyordu falan filan. Bir de tek başına bahçeyle uğraşmak gerçekten zor. Dolayısıyla her tarafı ot bürüdü. Yani oldukça vahşi bir bahçeye dönüştü. Yani Allah korusun, en büyük tehdit yangın. Dolayısıyla hani düşüncesiz yapılacak bir hareket, bir sigara savurmak ya da ne bileyim mangaldan uçuşan bir kıvılcım gerçekten burada hepimizin hayatını tehdit edebilir. Dolayısıyla bu otları bir temizleyelim falan istiyoruz. Fakat dediğim gibi bu tek başına yapılması çok zor bir şey.
Önceki yıllarda rahmetli Selami enişte beraber bu işi çok güzel yapardık. Zaman zaman arkadaşlarımız bize zaten destek veriyordu. Hani çapa makinesi giriyor, işte ot biçme makinesi falan. Dolayısıyla burayı temizleyip her zaman bir şekilde o tehditten uzak tutmayı başardık. Otlar bu kadar uzayınca aslında başka canlıları da yuva olmaya başlıyor. Sağ olsun bizim kediler işte çekirge, fare ne bulursa verandaya getirmeyi seviyorlar. Geçen hafta da bir ot yılanı bulup buraya getirmişler. Daha aşağı yukarı şu kadar falandı. Ama bu sabah bir başka yılanla karşılaştık. Tabii mesele sadece otların temizlenmesi de değil. Hani böyle yangın, yılan vesaire gibi şeyler için tedbir almak da değil. Mesela bu sene arkamdaki nektarin o kadar çok meyve verdi ki artık meyvelerini taşıyamaz hale geldi. Eğildi, eğildi, eğildi ve bizim verandaya geçişimizi kapadı. Dolayısıyla bunun altından eğilerek falan geçiyoruz. Pakize geldi. Pakize geldi. Seni aşağıda bak. Seni aşağıda oturuyor. Yüzü inmiş. Yüzü inmiş valla. Ah. Ay yaşasın. Görüyor musun sen onu? Evet. Biraz yorgun gözüküyor ama iyi. Ay çok sevindim. Vallahi çok sevindim. 3 kere turladım ya. Elif'lere 2 kere gittim. Etrafı dolaştım. Hani bir yerde Allah korusun ölüsünü bulacağım diye en azından. Şimdi ben veterinerle de konuştum. Yüzündeki şişlik hafiflemiş. Solunumda bir problem var mı dedi. Gördüğüm kadarıyla da yok. Sadece ısırıldığı yer böyle apse yapabilir. O zaman antibiyotik vermemiz gerekir dedi. 1-2 gün takip edeceğim ama şu an yalanıyor falan. Solunumda problem yok. Ya böyle küçük bir sıyrık o. Biliyor musun aslında arı bile sokmuş olabilir. Gerçi arı böyle yara yapmaz ama. Tam da şeyden bahsedecektim yani hani evet bir yangın tehlikesine karşı bir tedbir olsun ve buraları bir temizleyelim. Hani otları bir temizletelim ama az evvel dediğim gibi bu otlar aynı zamanda yılanlara falan da yuva oluyor. Hani o tehlikeyi de bertaraf etmek lazım. Dolayısıyla buraları iyice bir temizlemek gerek. Oh harika oldu şu anda onun gelmesi. Gayet iyi. Biraz canı sıkılmıştır o kadar. Fotoğrafını çektim. Bugün böyle kısa bir çalışmayla aslında çok büyük bir iş başarıldı. Bütün alanlar en azından bostan yapacağımız ağaçların olduğu alan, zeytinlerin olduğu alan, Orçun'un bölgesi otlardan temizlenmiş oldu. Yarın asıl dokunuş yapılacak. Ama bir taraftan da bu alanın açılmasıyla birlikte bu incirin altında rakı içtiğimiz masa buraya gelmiş oldu. Artık bir şekilde verandadan bağımsız olarak bu bölgeyi de kullanabileceğiz. Yarın ola hayrola. Ne haber Pakize dur. Sesten mi korktun? Dur ustalar gelmiş. Günaydın. Ustalar geldi çalışmaya başladılar. Hemen bizim evin girişi temizleniyor. Bildiğim kadarıyla da ön taraf bugün çapalanacağı için oradaki çerçöp kaldırılacaktı. Şimdi gidip bakayım, gün başlıyor. Evet. İş başı. Yani şu makineyle burayı temizlemesi 10 dakikasını almadı. Bu otlar tırmıklanacak. Buradaki bu kenar bitkileri falan budanacak. Yani bayağı
çok kısa bir sürede tamamlanmış oldu. Bence bugün iş akşamı falan bulmaz ha. Çok daha çabuk bitecekmiş gibi geliyor bana. Ve nihayet bugün de bitti. 2 günde aslında temizlenmiş oldu. Çer çöp, ot, hiçbir şey kalmadı. Böylece aklımızdaki o yangın ve yılan tehdidini tamamen savuşturmuş olduk. Hem kediler için de güzel oldu. Şimdi çapalandı. Akşamüstü güneş yatmaya başladığında kırlangıçlar böyle toprağın üzerindeki solucanları, böcekleri falan toplamaya inecekler. Akşam burası böyle bir kuş curcunasına dönüşecek. Oh, hakikaten kolay iş değilmiş. Ha, sen ne yaptın diyeceksin. Ben de zaman zaman işin ucundan tuttum. Bir şeyleri yüklendim, kaldırdım, götürdüm. Zaten çay, su, işte ne varsa ihtiyaç onları karşıladım. Yine yaptım ve harika oldu. Şimdi Hasan Bey gelecek. Bitkileri bir ilaçlayalım dedi. Çünkü kayısılarımız kurtlanmış. Nektarinler var kurtlanmasın diye. Onlar ilaçlanacak. Ben de balkonu bir temizleyeceğim. Bir toparlayacağız burayı da. Zira bu akşam da arkadaşlarımız gelecekler. O yüzden burayı da bir toparlayalım. İşte bir şeyler atıştırırız falan filan, masayı kuralım. Artık biz aslında galiba yaz sezonunu açmış olduk. Nihayet işler bitti. Valla ben İstanbul'da yaşarken bir reklam ajansında çalışırken dertlerimiz çok daha farklıydı. Yani iş yetişti, yetişmedi, müşteri revizyon verdi, vermedi, kampanya var, bu hafta cumartesi pazar çalışıyoruz, sabahlıyoruz falan filan gibisinden bütün dertlerimiz bununla alakalıydı. Ama buraya taşındıktan sonra bunlar değişti. Bugün bile mesela kimi arkadaşım ya da müşterim aradılar. İşte bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var Gökhan, ne durumdasın, bize yardım edebilir misin ama acil gibisinden, belki de günü kurtarmaları gereken bir takım işleri işte benle çözmeye çalışıyorlar. Onu düşündüm işte, yani nereden nereye gelmişiz, dertlerimiz nasıl değişmiş, yılanın çıkması, neyse toparlandı. Bugün pek çok şey yerlerine oturdu, temizlendi. Ne bileyim, Ağustos'ta işte Orçun gelecek, onun bahçesi de temizlenmiş oldu. Şimdi gönül rahatlığıyla akşama hazırlanabilirim. Bu verandanın çünkü temizlenmesi gerekiyor. Ama ona geçmeden önce şurada biraz soluklanırken bir duble rakımı içmek istiyorum. Ardından da burayı temizleyeceğim, duşumu alacağım ve arkadaşlarımı bekleyeceğim. Bütün bunlar bizim için ekstra maliyetler oldu ama hani hazır işte bir ev toparlamaya çalışırken, bir evi inşaatını bitirmeye çalışırken bu tip masraflar biraz üzücü oluyor ama burayla da ilgilenmezsen, yaşadığın yerle ilgilenmezsen atıl hale dönüşüyor. Ama bütün bunların sonunda hani bir ödül gibi, şimdi şu manzaraya bakmak, temiz bahçeyi izlemek falan bir ödül belki de, ama en büyük mutluluk günün sonunda Pakize'nin iyi olması. 2 gündür de takip ediyorum, gayet iyi, gayet kedi, mırıl mırıl mama istiyor, taciz ediyor falan filan da o anlamda gerçekten çok mutluyum. Yani yıllardır baktığımız, yıllardır kapımızın önünde bizimle yaşayan, bize eşlik eden kedidir Pakize. Onun durumunun iyi olması bizim için en büyük hediye aslında. Evet, o halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın, saatli kalın, hoşça kalın. Ben rakımı koyuyorum.